Merhabalar sevgili dostlar, ben fizyoterapist Nevzat Kösemen. Bugün Gamze hocamızla birlikte size siyatik sinirden bahsedeceğiz. Bel fıtığıyla çok fazla karıştırılan, vücudun fiziksel problemlerine bağlı oluşan, bacaklarda ağrıya neden olabilen ve 7'den 70'e herkeste gördüğümüz aslında bir problem. Bu medikal yöntemlerden daha ziyade egzersizle çok kolaylıkla giderilebilecek bir problemdir. Belimizden, lombal bölgeden çıkan spinal sinirlerimizin 3 tane sinirin birleşmesiyle kalın bir sinir kalçamıza doğru iner. Kalçamızdan bacaklarımıza doğru iner ve kalça bölgesinde kalçamızdaki kasların boy orantılarının bozulması, spazma girmesi gibi durumlardan kaynaklı kalça bölgesinde sıkışmaya başlar. Bununla birlikte bacağımıza uyuşmalar, ağrılar şeklinde yansımaları olur. Şimdi şöyle yapacağız. Gamze hocamızın egzersizleri yapmasıyla birlikte ben size birkaç egzersizle alakalı detayları göstereceğim. Bunları yaparsak gerçekten siyatik sinir ağrılarından kurtulmamız oldukça basit olacak. Hap kullanmamıza gerek yok. Daha farklı medikal şeylerle uğraşmamıza gerek yok. İğne vurulmamıza gerek yok. Ameliyata gerek yok. Sadece egzersiz ile siyatik sinir problemlerinden kurtulmak gerçekten de mümkün. Hadi gelin bakalım biraz egzersizlerimize göz atalım. Evet, öncelikle lombal bölge dediğimiz bel kaslarımızı germemiz gerekiyor. Bunun için bir dizimizi kendimize çekiyoruz. Kafamız yerde olacak, bu önemli bir durum. Diz hasarı olan arkadaşlar ise ellerini üst bacağın altından tutabilirler. 15 saniye kadar yukarıda tutuyoruz. 10 tekrar olacak şekilde yapabiliriz. Bu egzersizimizi diğer bacak için de tekrarlayacağız. Yani çift taraflı yapmamız gerekiyor bu egzersizi. Şimdiki egzersizimiz ise problemin ana kaynağına inen bir egzersiz. Piriformis kasımızı germek için uyguladığımız bir egzersiz ve oldukça etkilidir. Burada bir bacağımızı kendimize çektik. Sağ bacağımız kendimizde, sol bacağımızda onun üstüne koyuyoruz. Geniş açılı tutmamız gerekiyor. Yani bacağımız şu şekilde değil, daha geniş tuttuk. Ayak bileğimiz dizimizin üstüne gelecek şekilde. Sonrasında sağ elimizle sağ bacağımızı, sol elimizle de sol dizimizi kontrol ediyoruz. Sağ elimizi kendimize çekerken, alttaki bacağı kendimize çekerken sol elimizle dizimizi aşağı doğru ittiriyoruz. 15 saniye bu pozisyonda bekleyip bunu da 10 tekrar yapmamız ve yine hareketi çift taraflı yapmamız oldukça önemli. Bir sonraki hareketimiz sevgili dostlar güçlendirmeye yönelik bir egzersiz. Bu kalça kaslarımızı güçlendirecektir. Yani esneme yaparken güçlendirmeyi de ihmal etmememiz gerekiyor. Mekanik bütün problemleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yine ayaklarımızı kendimize çektik. Mümkün olduğu kadar topuklarımız kalçamıza yakın olacak. Sonrasında ayaklar birbirine bitişik, bacak araları da 30-40 santim kadar açık olması bizim için yeterli. Ellerimizden destek alacağız. Kafamız hiçbir zaman yukarıya kalkmayacak. Kafamız yerde olması gerekiyor. Ve kalçamızı mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırdık. 5-10 saniye orada bekledik. 10 tekrar yine yeterli olacak. Bir sonraki hareketimiz ise ağrının yansıdığı bölgeleri germek için kullanılan bir egzersiz. Hamstring germe diye geçiyor. İki elimizle parmaklarımızı kendimize çekiyoruz. Dik pozisyondayız. Dizlerimiz ise yere yapışık pozisyonda olmak zorunda. Bununla birlikte gövdemizi, kafamızı mümkün olduğu kadar parmaklarımıza doğru esnetiyoruz. Dizlerimiz kırılmadı. Parmaklarımızı kendimize çektik. 15 saniye çarpı 10 tekrar. Son hareketimiz ise sakroilyak mobilizasyonu dediğimiz bir hareket. Bu harekette aslında kalça kemiklerimizin hareket açıklığını arttırmak istiyoruz. Yüzüstü yatmış bir pozisyondayız. Ayağımızın iç tarafını diğer ayağımızın diz bölgesinin arkasına bıraktık. Sonrasında ayağımız iç tarafa doğru hareket ediyor ve açabildiğimiz kadar dışarıya açıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey dizimiz mümkün olduğu kadar yere yakın ve ayağımız da mümkün olduğu kadar yere yakın olacak. Bir 15 tekrar, 10 tekrar yapmak bizim için faydalı olacaktır çift taraflı.
için yeni videolar çekmeye devam ediyoruz. Bizlerden istediğiniz egzersizler varsa lütfen yorum kısmına bırakınız. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.